Merhaba dostlar. Bugün Perşembe. Nihayet İskenderun'a tekneyi getirdim. Sağlam bir şekilde yerleştirdim. İlk baştaki karmaşa, kargaşa, şimdi buraya geldiğim için yani sonuçta elimin altında bazı imkanlarım var. Biraz daha azalacak, video kaliteleri biraz daha yükselecek diye düşünüyorum. Şimdi size kısaca planı paylaşacağım. Plan, benim 50 yaşıma gelmeme çok az bir süre kaldı. 50 yaşını geçmeden önce dünya turuna çıkmak. Bu benim bir hedefim, hayalim idi. E, Bunun küçük denemelerini ailece yaptık. Bundan önce bir teknemiz vardı. O tekneyle aktif olarak ben yani bayağı bir denizdeydim. Benim zamanım daha elverişli çünkü. Eşim bana katıldı, çocuklar ara ara katıldılar. Şimdi çocuklar denklemden çıktı, okuyorlar. Eşimle ben varız sadece ve bu turu da işte dediğim gibi 50 olmadan yapmak istiyoruz. Bunun için bir tekne arıyordum. Bu aradığım tekne bu tip bir tekne. İşte Cape George Cutter, Bristol Channel Cutter, bu Westsail gibi benzeri yani modify olmayan full salma, başı kesilmemiş, full baştan sona salma olan teknelere bakıyorduk. Bütçemiz yok gibi bir şey yani çok kısıtlı bir bütçemiz olduğu için dolayısıyla mecburen eski modellere bakıyordum. Bu arayışı 2 senedir sürdürüyordum. En son yurt dışından almaya karar vermiştim yani çünkü tekneler maalesef Türkiye'de yok. Evet, pil bitti değil mi? Şöyle düzeltelim. Evet, bu teknelerden benzerlerinden arıyordum. Boyu kesinlikle 40 fitin altında. Ben tecrübelerime göre kendi görüşümdür. Avrayabildiğin yani hakim olabildiğin tekne büyüklüğü maksimum büyüklük. Büyük tekneye hakim olabilmek için koyulan ekstra sistemler, atıyorum mesela 50 küsür fit işte elektrikli furlingleri var veya mandarlar, vinçler elektrikli. Yani bu tamam bir yardım ama aksine uzun yolda açık denizde zor koşullarda sorun çıkardığında tamiri güç durumları yaratıyor. Yani basit olması ve küçük olması. Fazla bir şeye ihtiyacımız yok iki kişi için. Bir zamanlar 30 fit, 35 fit bir tekne büyük bir tekneydi. Yani ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yani denizlerde bir şey değişmedi. İhtiyaç sandığımız bazı şeyler var, bazı ihtiyaçlarımız var. Evet, ihtiyaç sandığımız şeyler var. Bunların yanında. Bunlar ayrı konular, herkese göre değişen konular. Çok fazla girmek istemiyorum. Ama benim için 35 tekne gayet güzel. Tek başıma çekip çevirebiliyorum. Bu tekne Westsail 32 teknenin herkes duymasın, marinacılar duymasın. 32 fit boyu var ama güverte boyu var. Önde uzun bir bastonu var. Şimdi ölçmedim ama tam olarak bir de kıçta da çıkması var geriye doğru. Bunun toplamı 42 fite geliyor. Bu şey uzunluğu. Yelken alanı da kullanılabilen uzunluk. Bu ne demek? Baş ıstralyayı ve kıç ıstralya arasındaki mesafe 42 fit oluyor. Dolayısıyla armayı, yelken şeyini bunun üzerine kuruyoruz. Meşhur bir tekne. Bilenler, takip edenler bilir yani şey olarak, model olarak dünya seyahatinin halka indiren
Evet, araya bir şeyler giriyor, onun için kesiyorum. Biraz da terledim şimdi, bir tur yaptım geldim tekneye. Devam edelim. Evet, benim bu tip tekneleri arıyordum. Yurt dışında daha çok vardı. İşte bizim ülkemizde bilmiyorum, pek tutulmuyor. Bizde daha ziyade hafta sonları, kısa tatiller değerlendirmesinde tekneler daha hafif, manevra kabiliyeti daha yüksek, havuzu daha geniş, daha konforlu tekneler tutuluyor. Evet, pazar oluşmuş. Bu arabalar sonucunda birkaç tekneye indirdim bunu. Ama hepsi Amerika'da ve Kanada'daydı. Bir tane de İngiltere'de vardı. Son artık bir karar vereyim, bitireyim aşamalarındayken bunu gördüm. Bu Türkiye'deydi. Hemen gittim, ziyaret ettim, baktım. Durumunu gördüm, yani durumu pek iç açıcı değildi. Fiyatını söylemeyeceğim şimdi. Bu bütün maliyetlerle ilgili biraz daha bir ilerleme kaydettikten sonra ayrıca bir video yapacağım. O bütün hepsini paylaşacağım sizinle. Takip eden meraklarla. Dolayısıyla gittim, iki tane şey söyledim. Motor çalışıyor mu? Çalışıyor. Su alıyor mu tekne? Almıyor. Bitti. Motoru test ettik. 2 gün bir motor seyrine çıktık. Hiçbir problem göremedik. Tekne su almıyordu. Tamam, yani benim istediğim oydu zaten. O bulduğum yerden, Kemer'den İskenderun'a 4-5 günde denizden getirip karaya alıp ondan sonraki 1 sene, 2 sene ne kadar sürecekse bu 50 olmadan önceki dünya turu başlangıcına kadar geçecek olan süre ne kadar sürecekse o süre zarfında elden geçirecek A'dan Z'ye. Fakat ilk başta bir takım aksaklıklarla karşılaştık. İşte sizi takip edenler biliyor. ikinci gün, serinin ikinci günü bir kuvvetli bir hava, baştan bir kuvvetli havadan sonra motorla giderken bir sebepten dolayı motor kilitlendi. O sebebin hala ne olduğunu bilmiyorum çünkü bakamadım motora. Tahmin yürütebiliyorum sadece. Bakacağım, belli olacak. Ondan sonra bir balıkçı barınağına çektim. Sonra oradan bir marinaya çektim. Marinadan önce karaya çektim. Sonra tekrar denize. Hep bunlar tabii plansızlık, ani gelişimler yüzünden oluyor. Denize indirip, direğe indirip kamyona yükleyip kamyonla İskenderun'a getirdim. Nihayet işte dün akşam itibariyle bu çaba bitti. Şimdi artık daha net konuşabilirim. Evet, öncelikle ne yapılacak teknede? Teknede birçok şey yapılacak. Yani tam anlamıyla bir dünya seyahatine, ağır havalara, okyanuslara hazırlanacak bu tekne. Her şey değişebilir. Hiçbir şeyim yok. Hani şu kalacak, şu kalsın gibi bir şeyim yok. Mümkün olduğu kadar kendimiz buradaki imkanlarla yapmaya çalışacağız. Öyle bir bütçemiz yok yani. Başta da söyledim. Bizim bu bütün şeyin bütçesini size söyleyeceğim şimdi değil, daha ileride. Şaşıracaksınız, güleceksiniz belki de bazılarınız. Teknede yapılacaklar. Ne yapacağız teknede? Dışı tamamen ozmoz yok. Ben kontrol ettim. Ama küçük noktalar var. Her şeyi komple dışı jelkota kadar, belki gerekiyorsa fibere kadar sökülecek. Zımparalanacak ve kurutulacak. O zaman dolayısıyla güvertede de aynı şey yapılacak. Dolayısıyla benim yapmam gereken birinci öncelikli iş bu. O zaman başlangıç noktam teknenin dış kabuğunu, gövdesini ve güvertesini kurumaya hazır hale getirmek. Önce gövdeden başlayacağım, dışarıdan. Sonra güverteye çıkacağım. Çünkü güverteye çıktığım anda güverteden sökeceğim fitlerle ve bazı bir takım başka şeylerle alt taraftan kabinin içinden, tavanından da bağlantılı olanlar var. Dolayısıyla kabin iç tavanına da girmem gerekecek. Bunu yapmak için de teknenin içini tamamen boşaltmam lazım. Her halükarda yani teknenin içinin boş olması lazım. Bütün yastığıydı, yorganıydı, işte nesi varsa yani içinde mobilyadan başka, kap, kacak,
elektrik aksamı gibi şeyler, mobilyadan başka her şeyin çıkması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi öncelik planını tekrarlarsam, bir, teknenin içi boşaltılacak. 2, teknenin gövdesi zımparanın kurumaya bırakılacak. 3, güverte aynı şekilde boşaltılıp gerekli yerler tamir edilip, yani delikler tıkanıp kurumaya bırakılacak. Bununla paralel olarak motoru çıkartmayı düşünebilirim. Aynı şekilde bununla paralel olarak dümeni sökmeyi düşünebilirim. Ama asıl öncelik bu. Şimdi, evet. Bunu hep beraber yapacağız. Sizinle paylaşacağım. Görüntüler biliyorum güzel değildi ilk başta çünkü hazırlıklı değildim. Sabit tutamıyordum kamerayı. Kafamda açı sürekli değişiyordu. Kafa aparatım vardı. Bir de fazla tecrübem yoktu. Yani GoPro'da benim daha önce kullandığım motosikletle kullanıyordum. ATV motosiklet, motocross, enduro motor yapıyorduk başka bir hayattayken. Yaklaşık 20 kilo daha zayıfken, bundan 6-7-8 sene öncesine kadar o dönemde kullanıyordum. Orada da zaten bir açısını ayarlıyorduk. Biniyorduk motora, basıyorduk, gazlıyorduk. Sonra da geniş açı aldığı için istediğimiz her şey çıkıyordu. Bir de daha korumalı bir kabı var. Su altı kabı gibi olan kabı, su geçirmeyen kabı bu GoPro'nun. Onu kullanıyorduk motor gürültüsünü almasın diye. Dolayısıyla ses de problem olmuyordu ama bunda öyle değil tabii. Şimdi alışıyoruz yavaş yavaş. İlk birkaç videom 5-6 tane şimdi yayınladım. Daha da var, yedek bir sürü görüntüm var. Onları da editliyorum. İngilizce kısmına daha hiç başlayamadım. Onu da yapacağım ama başlayamadım. Her neyse, yani dolayısıyla bu tecrübe de yavaş yavaş şey yapıyor. Bir de bu edit kısmı var. Yani elden geçirme kısmı var. Ham görüntüleri. Onun için çeşitli programlar kullanılıyor. Ben bilgisayar yabancısı bir insan değilim ama en son Microsoft Movie Maker vardı. Onu kullanmıştım. Seneler oldu. Bir şey için kullandıydım. Onda da işte bir müzik, altına bir müzik koyup görüntüleri birleştirip bir şey yapmıştım falan. Şimdi tabii o da değişmiş, bir sürü şey olmuş. Onlarla da bir öğrenme eğrisi var. Onu da işte yavaş yavaş aşıyorum. Yani biraz sabrederseniz bu iş çok güzel olacak. Bundan sonra her hafta bir ya da 2 video çıkarabilirsem, 2 tane, 1 ya da 2 tane video çıkaracağım. Bunlar genel itibariyle teknenin işte sökülümü, takılımı, içindeki envanteri, boyama işlemleri, zımparalama işlemleri gibi tekne tamiri üzerine olacak. Çok uzatmayacağım yani videoları. Öyle yarım saatlik video fazla yani. Seyredeceğinizi düşünmüyorum. Daha kısa, 15 dakika belki gibi yapacağım. Tabi duruma göre. Umarım beğenmeye devam edeceksiniz. Sizden bir ricam, bir isteğim sadece takibe devam edin, arkadaşlarınıza duyurun. Ne kadar çok kişi duyarsa benim için o kadar iyi, yani bu proje için o kadar iyi aslına bakarsanız. Hem de bana bir güç veriyor, manevi. Fikirlerinizi lütfen paylaşın. Yani önemli değil, oraya yazıyorsunuz, görüyorum bir sürü yorum var. Bir sürü demeyeyim, biraz yorum var. O yorumları görüyorum. Hiçbiri beni ilgilendirmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Yani yazabilirsiniz istediğiniz gibi. Düşüncelerinizi aktarın. Bu platform bunun için var. Fikirlerinizi söyleyin, sorularınızı sorun. Anında cevap vermesem bile bir başka ileride bir yaptığım videoda hepsini toplayıp cevap verebilirim. Bundan sonraki işlem dediğim gibi teknenin içinin boşaltılması, gövdenin soyulması, zımparalanması. Jelkot'a kadar, belki daha alta kadar duruma göre. Ve güvertenin tiplerinin sökülmesi, bütün bastonun veya diğer şeylerin sökülmesi, granny barların sökülmesi, arabaların sökülmesi. O iş biraz daha uzun bir iş. Beraber yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler beni izlediğiniz için. Şimdilik bu kadar.